Ben şimdi ölecek miyim? Tanı konduğu günün şokundan bir yıl sonraki kontrol gününe oh be demenize kadar bir meme kanseri hastasının 12 ayını adım adım anlatacağım. Bakın hiçbir doktor size böyle anlatmaz. Hangi aynayla karşılaşacaksınız? Hangi kararlar hayat kurtarır? Hangi hatalar zaman kaybettirir? Gelin tek tek anlatayım. Merhaba, ben iç hastalıkları ve tıp bir onkoloji uzmanı Doktor Serhat Demirer. Şimdi hastamız 50 yaşında Ayşe Hanım. Rutin mamografisinde 1,5 santimlik bir kitle çıkıyor. Biyopsi yapılıyor, patoloji sonucu geliyor. İnvaziv duktal karsinom, yani meme kanseri. O gün hastaların %90'ının aklından geçen ilk şey şu: ben şimdi ölecek miyim? Hayır, ama o ilk 72 saat yolculuğun en kritik dönemidir. Şimdi size bu 72 saatte yapmanız gereken 3 şey söyleyeceğim. Birincisi, panikle internete gömülmeyin. Google'da meme kanseri yazıp forumları okumak sizi bilgi sahibi yapmaz, korku sahibi yapar. İkincisi, multidisipliner bir merkeze başvurun. Cerrah, onkolog, radyolog birlikte karar vermeli. Tek bir doktora gidip ameliyat tarihi almayın. Üçüncüsü, ek tetkiklerinizi planlayın. MR, ultrason, gerektiğinde PET-CT. Bunlar evrelemeyi belirler. Evreleme de tedavinizi belirler. Şimdi dikkat edin, burada iki büyük hata var. Birinci hata kitleyi küçümsemek. İyi huylu çıkacaktır canım deyip biyopsiyi ertelemek. Bu düşünce haftaları aylara çevirir. İkinci hata, haftalarca alternatif kür peşinde koşup ameliyata geciktirmez. Ben poliklinikte bunu çok görüyorum. Kaybedilen her hafta tedavi başarısını doğrudan etkiler. Şimdi öyle ya da böyle biyopsiydi, görüntülemedi derken birinci aya gelindi. Şimdi birinci aydayız. Tümör tespit edildi. Evre belirlendi. Şimdi çok kritik bir karar var. Önce ameliyat mı yapacağız yoksa önce kemoterapi mi başlayacağız? Hastalarım bana çok soruyor. Hocam niye beni önce kemoterapi aldılar? Niye hemen ameliyat etmediler? Şimdi bunu çok net anlatıyorum. Ameliyat öncesi kemoterapi, biz buna neoadjuvant tedavi deriz. 3 durumda tercih edilir. Birincisi, tümör büyükse. Mesela 4-5 santim bir kitlen var. Bunu doğrudan ameliyat etsek memenin tamamını almamız gerekir. Ama önce kemoterapi verirsek tümörü küçültebiliriz. Küçülünce ne oluyor? Meme koruyucu cerrahi şansın doğuyor. Yani memenizin tamamını almadan, sadece bir kısmını almadan bu tedavi olabiliyorsunuz. İkincisi, koltuk altı lenf bezlerine yayılmışsa. Lenf bezlerindeki tümör yükünü azaltmak için önce kemoterapi veriyoruz. Böylece ameliyat daha az kapsamlı oluyor. Kolda şişme riski azalıyor. Üçüncü durum ise tümörün biyolojik tipi agresifse. Özellikle HER2 pozitif ve triple negatif meme kanserinde neoadjuvant tedavi tercih ediyoruz. Çünkü bu tiplerde bazen tümör kemoterapi sonrası tamamen ortadan kaybolabiliyor. Eğer ameliyattan sonra patolojide tümör tamamen yok olmuşsa biz buna patolojik tam yanıt diyoruz. Bu çok iyi bir prognostik işaret. Uzun dönem sonuçları belirgin şekilde iyileşiyor. Peki ameliyat sonrası kemoterapi, yani adjuvant tedavi, bunu ne zaman kime tercih ediyoruz? Tümör küçükse, mesela 2 santimin altında ve doğrudan cerrahi uygulanabiliyorsa önce ameliyat yapıyoruz. Ameliyat sonrası patoloji raporuna bakıyoruz. Lenf nodu tutumu varsa, tümörün biyolojisi agresifse veya genomik test sonuçları yüksek risk gösteriyorsa ameliyattan sonra kemoterapi başlıyoruz. Buradaki amaç vücutta kalmış olabilecek gözle görülmeyen mikroskobik kanser hücrelerini temizlemek. Yani koruma tedavisi. Gözle göremiyoruz ama orada olabilirler. Kemoterapiyle onları yok ediyoruz. Şunu da net olarak söylemekte fayda var. Ameliyat öncesi kemoterapi almak hastalığın daha kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bu bir tedavi stratejisi. O kadar. Bazen öncesi daha mantıklı, bazen sonrası daha mantıklı. Önemli olan multidisipliner bir ekibin ortak karar vermesi. Şimdi cerrahiye geçelim. Meme koruyucu cerrahi mi, mastektomi mi? Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Memenin, yani göğsün tamamen alınması her zaman daha iyi bir tedavi demek değil. Tümörün boyutuna, yerine ve biyolojisine göre meme koruyucu cerrahi artı radyoterapi mastektomi kadar etkili olabiliyor. Kararı cerrahınız ve okulunuz birlikte vermeli. Ameliyat bitti. Şimdi önünüzde 10-15 sayfalık bir patoloji raporu var. Hastalarım bana soruyor. Hocam ben bu raporda ne yazıyor hiçbir şey anlamıyorum. Size o raporda bakmanız gereken 5 kritik satırı söyleyeceğim. Birincisi tümörün boyutu. Raporda T harfiyle gösterilir. İkincisi lenf nodu tutulumu. N harfiyle gösterilir. Kanser lenf bezine sıçramış mı sıçramamış mı? Üçüncüsü evre. Yani stage 1, 2, 3, 4 olabilir. Dördüncüsü hormon reseptörleri. ER/PR pozitif mi? Eğer bunlar pozitifse hormon pozitif kanser diyoruz ve hormon tedavisi uygulanabiliyor anlamına gelir. Beşincisi her iki durumu. Her iki pozitifse hedefe yönelik akıllı ilaçlar devreye gidebilir. İşte bu 5 bilgi sizin sonraki bir yılınız belirliyor. Kemoterapiye gerek var mı? Radyoterapi gerekli mi? Hormon tedavisi almam şart mı? Hepsi bu 5 satırdan geçer. Şimdi geldik 3. aya. Ameliyattan sonra çoğu hasta için eğer risk faktörleri yüksekse, evresi yüksekse kemoterapi öneriyoruz. Kemoterapileri genelde 3 haftada bir protokol şeklinde veriyoruz. Toplamda 3 ay ya da 6 ay. Şimdi saç dökülmesi olacak, bulantı olacak, halsizlik olacak. Ama şunu bilin, bunların hepsi yönetilebilir. Bulantı kesici ilaçlarımız çok gelişti. Saç tedavi bittikten sonra geri çıkıyor. Hatta bazen daha iyi çıkıyor. Halsizlik için beslenme ve hareket planı yapıyoruz. Bir de radyoterapi tarafını konuşmak lazım. Çünkü hastaların çoğu radyoterapinin ne işe yaradığını tam bilmiyor. Radyoterapi ne zaman yapılıyor? Meme koruyucu cerrahi yaptıysak radyoterapi neredeyse her zaman gerekli. Neden mi? Çünkü meme dokusu yerinde kaldı. O dokuda gözle görülmeyen mikroskobik kanser hücreleri kalmış olabilir. Radyoterapi ameliyat bölgesini ışınlayarak o hücreleri yok ediyor. Araştırmalar çok net göstermiş ki meme koruyucu cerrahi artı radyoterapi kombinasyonu mastektomi ile, yani memenin tamamen alınmasıyla aynı sağ kalım oranlarını veriyor. Yani radyoterapi meme koruyucu cerrahi sigortası. Peki mastektomi yapıldıysa, memenin tamamı alındıysa yine radyoterapi gerekir mi? Her zaman
zaman değil ama bazı durumlarda gerekiyor. Şimdi bu dönemde hastaların yaptığı 3 kritik hastadan bahsedeceğim. Bunları sakın yapmayın. Birinci hata, tedavi gününde aç geliyorsunuz, su içmiyorsunuz, besin almıyorsunuz. Vücudunuz zaten savaş veriyor, siz de bir silahlarını elinden alıyorsunuz. İkinci hata, yan etkileri saklıyorsunuz. Ağrınız var, bulantınız var ama doktorunuza söylemiyorsunuz. İdare ederim diyorsunuz, söyleyin. Çünkü bizim elimizde çözüm var. Ama siz söylemezseniz biz bilmeyiz. Üçüncü hata, artık iyileştim deyip ilaçları kendi kendine bırakmak. Bu en tehlikeli hata. Tedavi protokolü bir bütün. Yarıda bırakmak hiç başlamamaktan daha bile kötü olabilir. Ve geldik 6.'ya. Bu dönemde hastaların aklındaki en büyük soru şu: ben şimdi normale dönebilir miyim? Cevap evet, ama adım adım. İşe dönüş mümkün, sosyal hayata dönüş mümkün ama yorgunluğunuz devam edebilir. Buna kanser yorgunluğu diyoruz. Normal bir yorgunluk değil, uyumakla geçmiyor. Bunu yönetmenin yolu hareket, beslenme ve psikolojik destek. Beslenme ve kilo kontrolü bu dönemde çok kritik. Şunu açıkça söyleyeyim, bu dönemde asıl savaş tartıda ve tabakta başlıyor. Bizim meme kanser hastalarımız genelde kemoterapi süreci kilo alıyorlar. Bu hormon tedavisi döneminde de daha da artabiliyor. Dengeli beslenme ve düzenli egzersiz sadece kilo için değil, nüks riskini azaltmak için de çok önemli. Bir de duygusal tarafı var tabii. Çevreniz artık iyileştiğinizi düşünüyor. Ne güzel atlattın diyorlar. Ama siz hala korkuyorsunuz. Her ağrıda acaba geri mi geldi diyorsunuz. Bu çok normal. Bunu yaşayan tek kişi siz değilsiniz. Gerekirse profesyonel psikolojik destek almaktan çekinmeyin. Ve bir yıl oldu. Şimdi ilk büyük kontrol zamanı. Fizik muayene, mamografi, ultrason, bazı hastalarda MR yapıyoruz. Bu kontrol hem sizin için hem de bizim için çok önemli. Çünkü erken nüksü yakalamak tedavi şansını doğrudan artırır. Hormon reseptörü pozitif olan hastalarda 5 ile 10 yılda süren bir hormon tedavisi var. Bu hastaların en çok unuttuğu ama belki de en çok işimize yarayan tedavi. Her gün bir hap basit gibi görünüyor ama uzun vadede nüks riskini ciddi oranda düşürüyor. Sakın bırakmayın. Şimdi birinci yıl kontrolümüzde doktorunuza mutlaka sormanız gereken 3 soruyu söyleyeceğim. Birincisi, hocam benim tekrar riskim nedir? Her hastanın farklıdır. Kendi doktorunuza mutlaka sorun. İkincisi, hangi aralıklarda kontrole gelmeliyim? 3 ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir. Bunu da mutlaka netleştirin. Üçüncüsü, yaşam tarzımda mutlaka değiştirmem gereken 3 şey ne? Beslenme, hareket, stres yönetimi. Doktorunuzla özel olarak bu konuyu konuşun. Meme kanseri tanısı bir nokta değil, bir yolculuk. 0. günden 12. aya kadar her adımda doğru bilgiyle, doğru merkezde, doğru ekiple bu yolculuğu yönetebilirsiniz. Eğer şu an bu yolculuğun herhangi bir noktasındaysanız ya da bir yakınınız bu süreçteyse bu videoyu onunla paylaşın. Belki en çok ihtiyaç duyduğu şey önündeki yolu bilmek. Ve siz bu sürecin hangi aşamasındasınız? Yorumlarda mutlaka belirtin, konuşalım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone olmayı ve sevdiklerinize paylaşmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.